Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın ilk yurt dışı seyahati Suudi Arabistan'a oldu. Oradan da İsrail'e geçti. Daha sonra da Vatikan'a geçecek. Perşembe günü de NATO toplantısına Brüksel'de katılacak. Suudi Arabistan ziyaretinin görüntüleri, birbirinden ilginç, eksantrik görüntüleri, kılıç dansları vesaire, acayip bir küreyle oynamalar, şunlar bunlar. Ama yaptığı konuşma, bütün bunlar bizim bölgede, yani bunlar komik gibi gelen, ilginç gibi gelen hususlar aslında bölgede ki bizim yaşadığımız bölge oluyor. Yine bir şeylerin çok karışacağının işaretleri. Öncelikle şunu söylemek lazım, 100 milyar dolara aşkın bir silah satışı için anlaşma imzaladı Suudi Arabistan'la Donald Trump. Bu silahların nerede kullanılabileceği çok ortada. Bölgede kullanılacak. Suudi Arabistan'ın herhalde bölgede savaşabileceği ya da kendisine saldırı gelirse kendini koruyabileceği ülkeler yine başka İslam ülkeleri olacak. Eğer böyle bir ihtimal varsa ve burada da tabii ilk akla gelen İran. Zaten Yemen'de bir şekilde Suudi Arabistan'la İran başkaları üzerinden bir şekilde savaşıyorlar. Hatta Suudi Arabistan doğrudan bu savaşın içerisinde. Suriye'de bir şekilde vesayet savaşı, başkaları üzerinden yıllardır süren bir savaş var. Orada da İran vesayeti, Yemen'de Suudi Arabistan doğrudan dahil oldu. Suriye'de ise İran doğrudan dahil oldu. İran'ın özellikle devrim muhafızlarının güçleri ve İran'ın desteklediği Lübnan'daki Hizbullah güçleri Suriye'de Esad yönetimine destek vermek için bir fiil sahadalar. Uzun zamandan beri sahadalar. Savaştıkları kişilerin önemli bir bölümü de desteğini Körfez ülkelerinden, Suudi Arabistan, Katar gibi ülkelerden alıyorlar. Şimdi dolayısıyla Trump'ın Suudi Arabistan'da bu şatafatlı, eksantrik buluşmaları sadece bir espri, mizah konusu değil, çok ciddi bir şekilde bölgede yeni istikrarsızlıkların da işareti olarak pekala görülebilir. Zaten hemen ardından İsrail'e gitmiş olması da bir yerden sonra rastlantı değil. Hem Suudi Arabistan'ın hem İsrail'in ortak düşmanının bir şekilde İran olduğunu biliyoruz. İran'ın özellikle nükleer programı konusunda İsrail çok ciddi kaygılı. Öteden beri bunu gündeme getiriyor. Tabii kendisinin nükleer silah varlığı açık bir sır olmasına rağmen kendisiyle ilgili tartışmaları hiçbir şekilde gündeme getirtmeyip, tartıştırtmayıp nükleer silah varlığını İran'la ilgili çok ciddi bir uluslararası kamuoyu ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri de oluşturmuş durumda. Buna rağmen Obama döneminde nükleer silahlar konusunda İran'la çok taraflı bir anlaşma imzalandı ve bu anlaşmanın hayata geçirilmesinin belli bir aşamasında Trump iktidara gelince bu anlaşmanın gereklerinde bir yavaşlama var. Ve şunu biliyoruz, Trump'ın kendisi ve Trump'ın ekibinde önde gelen birçok isim İran konusunda çok sertler, çok radikaller. İran'ı dünyanın önündeki en büyük tehditlerden birisi olarak görüyorlar. Diğer tehditler olarak IŞİD'i ve Kuzey Kore'yi telaffuz edebilirler ama bir zamanlar oğul Bush ve baba Bush'ta da kısmen ama oğul Bush döneminde dile getirilen İran'ın tehlikeli olduğu argümanı Trump'ın kampanyasından beri gündemde ve bölgede çok ciddi bir şekilde İran'a yönelik yeni bir takım ablukaya alma, İran'ı çevreleme hususu gündeme geleceğe benziyor. Yeni bir gerilim doğacağı benziyor. Ve bunu da Suudi Arabistan'ın ve Körfez ülkelerinin çok ciddi bir şekilde arzuladığını biliyoruz. Ve bu nedenle de zamanında Obama yönetimine karşı kırgın ve eleştirel olduklarını biliyoruz. Burada en önemli nedenlerden birisi İran'ın Körfez ülkelerinde, Suudi Arabistan başta, var olan Şii nüfusu kendisi için, kendi etki alanını geliştirmek için kullandığı, kışkırttığı yolundaki iddialar, bu konudaki bir takım gelişmeler ve dolayısıyla zaten
zor ayakta duran Körfez rejimleri, bir de içeriden bir Şii kalkışmasının olması durumunda buradaki saltanatlar, emirlikler sona erebilir. Dolayısıyla İran'ı çok ciddi bir şekilde karşılarında görüyorlar uzun zamandan beri. Burada bir mezhep boyutu çok ciddi bir şekilde var. İran dış politikasını özellikle bölgede, ki bu Pakistan'a, Afganistan'a kadar da genişleyebilecek bir şey, genellikle buralardaki Şii nüfus üzerinden yürütüyor. Bu Şii nüfusu bir şekilde kazanarak, onları gerektiğinde silahlandırarak, onlara bir takım açık ya da örtülü destekler vererek bunların birer etkili güç olmasını sağlamaya çalışıyor uzun zamandan beri ve bunda bayağı bir etkili olduğu söylenebilir. Buna Şii Hilali adı veriliyor. Kimileri Şii uyanışı diyor. Tahran merkezli bir dünyada bir Şii etki alanı olduğu muhakkak. Öyle ki örneğin Suriye'deki iç savaşta Pakistan'dan, Afganistan'dan gönüllü gelen Şii gençlerin öldükleri haberlerini okuyor, biliyoruz. Böyle bir network, İngilizce tabiriyle bir ağ oluşmuş durumda ve bu ağın merkezi de tabii ki İran ve Tahran. Irak'ta yaşananlar zaten Tahran'ın elini çok ciddi bir şekilde güçlendirdi. Saddam Hüseyin rejiminin devrilmesinden sonra Şiilerin yönetimi büyük ölçüde ele geçirmiş olmaları İran'ın bölgedeki nüfuzunu çok ciddi bir şekilde arttırmıştı. Suriye'de Esad yönetimine karşı çıkan ayaklanma bu anlamda İran'ı endişelendirdi ve bunu toparlamak için, rejimin yıkılmaması için elinden geleni yaptı. Ve burada görüyoruz ki bir Şii bir hilal ya da uyanış ya da Şii nüfuz alanı var. Bunun karşısında da bir Sünni blok oluşturulmaya çalışılıyor ve bu Sünni bloğun başını da Suudi Arabistan çekiyor. Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri ama özellikle Suudi Arabistan çekiyor. Bu dönem dönem bölgede değişik ülkeler üzerinden Yemen olsun, Bahreyn olsun ya da Suriye olsun, Irak olsun, bu mezhep gerginlikleri dönem dönem gündeme ciddi bir şekilde geldi ama yerel yaşanan bir takım mezhep çatışmalarını saymazsak bölgesel anlamda bir mezhep savaşını yaşamadık. Ama Pakistan'da özellikle Şii camilerine yönelik saldırılar, Irak'ta El-Kaide ve ardından IŞİD'in Şiilere yönelik, sivillere yönelik saldırıları, sırf Şii oldukları için yaptıkları saldırılar, keza aynı şekilde Suriye'de de Nusayri oldukları için insanlara saldırmalar. Buna mukabil Irak'ta ve Suriye'de ve başka yerlerde ama özellikle Irak ve Suriye'de bir tür intikam almaya yönelik olarak Sünni sivillere yönelik saldırı iddiaları, karşılıklı olarak, bölgesel olarak bir takım çatışmalar yaşandı. Mezhep kavgaları yaşandı, yaşanmaya devam ediyor. Ama bunun bir bölgesel ölçekte bir toplu bir mezhep savaşına dönüştüğünü henüz görmedik. İşin içerisine Trump'ın girmesiyle beraber, Trump'ın o bir acayip devlet adamı, Amerikalı başkan profillerine uymayan hallerinin ve danışmanlarının birbirinden ilginç ve genellikle bunlar çok maceracı tipler olarak görünüyorlar ve İslam düşmanı tipler olarak görünüyorlar. Bunların devreye girmesiyle beraber İran karşıtlığının bölgede çok ciddi bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in İran karşıtlığıyla bölgedeki İran'dan tedirgin olan Sünni devletlerin karşıtlıklarının yeni bir kombinasyonuyla karşı karşıya kalabiliriz ve bu anlamda da önümüzdeki dönemde İran'a yönelik olarak İran'ın nüfuzunu geliştirmesini engelleme iddiasıyla yola çıkıp ve hızla bir mezhep olayına yönelebilecek olan bir yeni gerginlikler yaşayabiliriz ve bu sefer daha önce bölük pörçük olan mezhep kavgaları, mezhep çatışmaları aynı anda birçok yerde birden yaşanabilir. Bu uzak bir ihtimal olarak görülüyor ama gerek Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerinin rejimlerinin kırılganlığı, gerekse Donald Trump'ın acemiliği ve aceleciliği ve yakın çevresindeki o
birbirinden esrarengiz danışmanların varlığıyla beraber bölgede çok ciddi yeni gerilimlere tanık olabiliriz. Daha önce Oğul Bush zamanında 11 Eylül'ün ardından etrafında yeni muhafazakarlar, neokon danışmanlarla beraber dünyayı acayip maceralara sürüklediler ve bu özellikle İslam dünyası bunun bedelini çok ağır ödedi. Afganistan'da ama en çok da Irak'ta yaşananlar. Şimdi baktığımız zaman bölgemizde Irak alt üst oldu, hala kendini toparlayamadı. Suriye alt üst olmuş durumda ve sıra İran'a gelirse, şu ya da bu şekilde İran'a gelirse herhalde bölge zaten karman çorman olan, zaten çok tehlikeli olan bölge iyice bir ateş topuna dönüşebilir. Türkiye burada nasıl bir pozisyon alıyor? Türkiye'nin buradaki pozisyonu daha önceki dönemlerde Türkiye Adalet ve Kalkınma Partisi yönetiminde mezhepler üstü bir politikaya daha yakın bir çizgideydi. İran'la, Suriye ile iyi ilişkileri vardı, çok yoğun ilişkileri vardı. Özellikle Washington'da Bush döneminde çok tepki almasına rağmen Türkiye bu konuda çok ısrarlıydı. Bunlarla ilişkilerini koparmadı ve bu anlamıyla bakıldığı zaman bölgede nüfusunun büyük çoğunluğu Sünni olmasına rağmen bölgedeki Şii ya da Nusayri ağırlıklı rejimlerle iyi geçinebilen bir Türkiye vardı. İyi geçinebiliyor olması arasında hiçbir sorun olmadığı anlamına gelmiyordu ama çatışmacı bir politika izlemiyordu. Ta ki Suriye İç Savaşı çıkana kadar, Suriye İç Savaşı ile beraber Türkiye önce bu İç Savaşı'nın çıkmasından önce Esad rejimini çok partili sisteme geçmeye, ikna etmeye çalıştı. Olamayacağını görünce de hızla kendisini Sünni muhalefetin, İslamcı muhalefete angaje etti ve çok büyük bir maceraya girip çok ağır bir fatura ödedi ve ödemeye devam ediyor. O tarihten itibaren Türkiye'nin o dengeli mezhepler üstü sayılabilecek politikası kayboldu. Mezhepçi bir politika mı izledi? Tam değil. Bir Suudi Arabistan'ın ya da başka Körfez ülkelerinin aldığı çok açık bir Sünnici pozisyonu sahiplenmedi. Ama o eski mesafeli halinden, temkinli halinden uzaklaştı ve çok ciddi bir şekilde en önemli özellikleri Sünni olmak olan, öne çıkan özellikleri Sünni İslamcı olmak olan, hatta daha sonra da Selefi cihatçı olmak olan yapılara pekala yatırım yapabildi. Bu aşamadan sonra Trump yönetimiyle beraber Türkiye ne yapabilir? Şu ana kadarki gelişmeler Türkiye'nin var olan Suudi Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri arasında oluşturulmak istenen yeni ittifaka yakınmış gibi gözüküyor. Bu ittifakın bir ucunda şu ya da bu şekilde açık ya da gizli bir şekilde İsrail de olacaktır. Türkiye bu açıklıkta böyle bir şeye angaje olamaz. Bu çok net. Ama Türkiye'nin ilk baştaki o mezhepler üstü çizgisine dönebilmesi de çok kolay gözükmüyor. Her ne kadar son dönemde Rusya ile olan ilişkilerin toparlanmasıyla beraber Şam ve Tahran'la ilişkileri tekrar toparlar gibi görünse de şu anda Erdoğan yönetiminin Riyad ve Washington arasında oluşturulmak istenen yeni ittifaka ya da yenilenmek istenen ittifaka daha yakın olduğunu söyleyebiliriz. Bu çok riskli bir şey. Bölgede yeni çatışmaları çok ciddi bir şekilde gündeme getirebilecek bir şey. Eğer Türkiye sıranın İran'a gelmesine onay verirse ve kendisi de böyle bir şeye yatırım yaparsa çok rahatlıkla şunu söyleyebiliriz. Bir sonraki sıra Türkiye olur. Zaten Türkiye hem Irak'ta hem Suriye'de yaşananlardan birinci derecede olumsuz anlamda etkilenmiş durumda. Bir de bölgede Türkiye ile beraber iyi kötü en istikrarlı ülke olan bir devlet geleneğine sahip, imparatorluk geleneğine sahip İran'ın destabilize olmasından Türkiye'nin hiçbir hayrı olmayacaktır. Bu arada tabii çok ilginç bir husus var. Cuma günü İran sandığa gitti ve sandıktan Hasan Rouhani bir kez daha net bir şekilde
bir önceki seçimden daha fazla oy alarak kazandı. Rouhani'nin kazanması İran'da Batı'yla, dünya ile bütünleşme çizgisinin, ki toplumda çok yaygın bir eğilim bu, reformcu oluk olarak tanımlanıyor, dışa açılma, dünyaya entegre olma çizgisinin zaferi olarak görmek lazım. Tam da bu zaferin ardından Trump'ın Suudi Arabistan'da o şovları yapıp İran'a açık bir şekilde, net bir şekilde hedef göstermesi çok yadırgatıcı. Özellikle Avrupa'da bu konuda çok tepkiler geliyor. Avrupa, İran'ı uluslararası sisteme ve dünyaya eklemlenmesine ve oradaki son seçimde gözüken milli iradenin, dünya ile entegrasyon yolunda, açılım yolundaki iradenin desteklenip teşvik edilmesini savunuyor Avrupa'daki birçok yer. Ama Amerika Birleşik Devletleri tam tersine İran'ı, halkın tercihi ne olursa olsun, seçmenin tercihi ne olursa olsun, İran'ı iflah olmaz bir ülke olarak görüp, onunla başında kim olursa olsun, hangi söylemlere sahip olursa olsun, çatışmacı bir dil kullanacağı benziyor. Dolayısıyla burada bir İran konusunda bir Batı, Avrupa ile özellikle Amerika Birleşik Devletleri arasında da bir ayrıma tanık olabiliriz. Türkiye burada böyle bir durumda Türkiye'nin çizgisi ne olacak? Çok aktif bir şekilde bir Suudi Arabistan gibi angajı olmasa bile demin de söylediğim gibi o çizgiye daha yakın görünebilir ama bu çok riskli bir şey. Şunu altını ısrarla çizmek lazım. İran'ın dış politikasının Şii yayılmacılığı üzerine inşa edilmiş olduğu bir realite. Öteden beri eski zamanlarda, devrimin sonrasındaki zamanlarda İran'ın dış politikasının İslamcılık ağırlıklı olduğu ve Hümeyni'nin liderliğindeki İslam devriminin ihracını hedeflediği söylenirdi ama kısa bir süre içerisinde bu İslamcılık kılıfının altından aslında İran'daki resmi ideolojinin ve dolayısıyla resmi din ve resmi mezhebin yayılması olduğu kısa bir süre sonra anlaşıldı. Ve dünyadaki birçok Sünni kökenli ama İran devriminden etkilenmiş hareketler ve kişiler, dünyanın dört bir tarafında Türkiye dahil, bu gerçekle yüzleşmekte bayağı zorlandılar ama şimdi görülüyor ki uzun bir süredir İran attığı adımlarda genel olarak o kaba tabiriyle ümmetçi değil, daha çok bir mezhep çizgisinden, Şiilik ve Caferilik üzerinden gittiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. İran'ın böyle bir şeyi yapıyor olması, böyle bir politika izliyor olmasının cevabının Suudi Arabistan vesaire diğer ülkelerin başını çektiği bir Sünni blok oluşturmak olduğunu sanmıyorum. Çünkü zaten Suudi Arabistan'da var olan çizgi, Vahabilik, resmi mezhep olan Vahabiliğin birebir Sünnilik olduğunu söyleyemeyiz. Bir diğer önemli husus da Suudi Arabistan'ın da yıllardır dünyanın dört bir tarafında ve özellikle İslam dünyasında resmi mezhebi olan Vahabiliği yaymak için çok ciddi paralar akıttığını biliyoruz. Ve bu Vahabilik yayılması, Vahabilik ideolojisiyle şu anda El-Kaide ve şu anda da IŞİD'le beraber söz konusu olan Selefi cihatçılık arasında çok az bir ideolojik fark olduğunu, yorum farkı olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir de olayın böyle bir boyutu var. Şimdi bugün dediğim işte bir iki gün önce Trump, Mısır lideri Sisi ve Suudi Arabistan Kralı ile beraber küresel aşırılıklarla mücadele merkezi, galiba adı böyleydi, onu açtılar. Yani şimdi Suudi Arabistan'ın İslam dünyasındaki aşırılıklarla mücadele etmesi cümlesinin abesliği o kadar ortada ki İslam dünyasında özellikle belli bir süredir 80'li yıllardan itibaren ama son yıllarda iyice artan radikal eğilimlerinin birçoğunun menşei Suudi Arabistan ve birçoğunun arkasını kazıdığınız zaman hem ideolojik olarak hem de finans olarak birçoğunun arkasında Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerinden ilişkiler ağı karşınıza çıkıyor. Dolayısıyla işin bir de böyle bir absürt boyutu var. Yani Trump gibi İslam düşmanı olduğu çok net olan, daha
kampanya sırasında İslam düşmanı pozisyonları kullanan, seçilir seçilmez ilk yaptığı bazı Müslüman ülkelerden gelecek olan yolcuların, ziyaretçilerin Amerika Birleşik Devletleri'ne girmesini engellemek, daha doğrusu engellemeye çalışmak olan Bereket Yargı, bağımsız yargı bunu 2 kere üst üste engelledi. Böyle birisinin kalkıp İslam dünyasının iyiliğini isteyeceğini düşünmek bir kere abes. Bir. İkincisi de İslam dünyasının iyiliğini ve özellikle radikalliklerden, aşırılıklardan arınmasını isteyen bir batılı liderin herhalde en son kendine müttefik seçeceği ülke Suudi Arabistan olur. Onun ilk gittiği yer Suudi Arabistan oluyor. Çok acı bir olay. Barack Obama ilk seçildiği zaman İslam dünyasına, deniz aşırı ilk ziyaretini İslam dünyasına ve Türkiye'ye yapmıştı. İlk ziyaret Türkiye'ydi ve buradan tamamen bir soft power diye anlatılan yumuşak güç üzerinden bir şey yaptı. Türkiye'yi tüm dünyaya örnek göstermişti. Demokrasi, temel hak ve özgürlüklere saygısı vesairesi anlamında. Şimdi Türkiye'nin o gün Obama'nın ziyaret ettiği Türkiye ile bugünkü Türkiye arasında maalesef olumsuz anlamda çok büyük fark var. Ama bir diğer olay da şu, Trump ilk ziyaretini Suudi Arabistan'a yapıyor. Demokrasi, temel hak ve özgürlükler, kadın özgürlüğü vesaire gibi hususların hiçbir şekilde kıyısına bile uğramadığı bir ülkeden yapıyor. Ve yaptığı konuşmanın temeli de bir şiddet üzerine, yani aşırılıklarla mücadelenin tek yolu olarak da esas yolu olarak da çatışmayı öne çıkartan bir şey yapıyor. Yazık bir durumdayız. İslam dünyası olarak yazık bir durumdayız. Ama Trump'ın liderliğindeki Batı dünyası da acınacak bir durumda. Bu iki acınacak durumun yan yana gelmesinden sonuçta çok büyük yeni acılar çıkabilir. Önümüzdeki dönemde İran'a yönelik olarak çok ciddi bir takım propaganda faaliyetleri, şunlar bunlar ve belki de çok kolay olacağını sanmıyorum ama yine de bu ihtimali akılda tutmak lazım. Askeri bir takım şeyler gündeme gelebilir ve bunun faturasını da ödeyecek olan, esas olarak ödeyecek olan bölgedeki insanlardır ve bunların da büyük bir çoğunluğu İslam inancında olan insanlar. Eğer İran bir şekilde şu ya da bu bahaneyle, gerekçeyle destabilize edilirse, İran bir istikrarsızlığa sürüklenirse bundan en fazla zarar görecek olan, tabii ki öncelikle İran'dır ama ondan sonra en büyük zararı görecek olan ülkenin Türkiye olacağını söylemek için kahin falan olmak gerekmiyor. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.